Kod yazmaya başlamadan önce programlama nedir ona değinelim. Sonrasında yavaş yavaş kod yazmaya başlayacağız. Programlama nedir? Programlama bilgisayarın belirli görevleri yerine getirmesi için talimatlar yazma sürecidir. Bu talimatları programlama dillerini kullanarak yazarız ve bu diller insanlar ile makineler arasında bir köprü görevi görür. Şu şekilde açabiliriz. Makine diliyle insanların kullandığı dilleri ortak noktada birleştirerek programlama dillerini kullanıyoruz. Programlama dilleri de yazılımlar aracılığıyla makine diline çevriliyor ve bu şekilde de ortak bir dil konuşmuş oluyoruz. Programlamanın önemi, programlama teknolojinin kalbinde yer alır. Yazılım, yeni ürün ve hizmetlerin oluşturulması, mevcut sistemlerin iyileştirilmesini sağlar. Birçok manuel süreci otomatikleştirerek iş sürecini hızlandırır. Yüksek talep görür, sektörde geniş iş fırsatları sunar. Programlama paradigmaları, ben buraya açıklamasını yazmamışım ama bu şekilde açabiliriz. Programlama dillerini özelliklerine göre sınıflandırdığımız bir mevzu. Burada da imperatif programlama var aralarından. Bilgisayar ne yapacağını adım adım söyler. Örnek olarak da C++ dili var. Deklaratif programlama ne yapılması gerektiğini adım adım söyler ancak nasıl yapacağına dair ayrıntılara girmez. Burada da HTML, SQL var. Bunların hepsini tam olarak açmayacağım. Sadece kullanacağımız dil C# olduğu için nesne yönelimli programlama onu açacağım. Ve nesne yönelimli programlama gerçek dünya nesnelerini modelleyerek yazılım geliştirmeyi sağlar. Örnek olarak da bizim kullanacağımız C# dili ve Java dili var. Nesne yönelimli programlamayı şu şekilde açmak gerekirse masa örneğini verelim. Mesela bir sürü masa çeşidi var. Bunlardan ofis masası olabilir, oyuncu masası olabilir, yemek masası olabilir, sehpa falan o tarz masalar olabilir. Sonuçta bunların hepsi bir masa ama hepsinin farklı özellikleri var. Farklı ayak sayısı var. Farklı mesela birisi yuvarlak masa, birisi dikdörtgen, diğerisi kare. Bunların hepsi masa olsa da farklı özelliklere sahip ama biz bunlardan ortak özellikleri alıp bir masa nesnesini oluşturuyoruz ve o masa nesnesinden diğer masaları oluşturuyoruz. Mesela ortak özellikler olarak ayak sayısı ve masanın şekli ve ek olarak hangi malzemeden üretildiğini örnek verelim. Bir tane masa tahtadan üretilmiş, daire masa ve 4 ayaklı olabilir ya da tek ayak falan. O şekilde düşünebilirsiniz. Sonra ikisi fonksiyonel programlama. Fonksiyonlar ve değişmez veri yapıları kullanarak programlama. Örnek olarak da Haskell ve Lisp programlama dilleri var. Buna açıkçası ben buna pek Açıkçası ben bu dilleri kullanmadığım için yani buradaki fonksiyonel programlama tam olarak neden bahsediyor ben bilmiyorum. Programlama dalları farklı farklı dallar var. Yani programlamanın birçok alt dalı var. Ben burada sadece aralarından birkaç tane seçtiğim bir liste oluşturdum. En başta web geliştirme var. Web siteleri, web uygulamaları, oyun geliştirme, masaüstü uygulama geliştirme, mobil uygulama geliştirme, veri analizi, gömülü sistemler, siber güvenlik, yapay zeka ve makine öğrenimi diye listeledim. Bunun dışında yine bir sürü daha var. Yazılım geliştirme süreci, programcılar kod yazma, test etme, hataları düzeltme ve nihai ürün kalitesini sağlama gibi görevler üstlenir. Daha demin saymış olduğum programlamanın alt dallarında programlamada nasıl birden fazla alt dal varsa burada da her dalın birden fazla rolü var. Burada yine aralarından bazılarını seçtim. Frontend geliştirici, backend geliştirici, onların dışında full stack geliştirici, mobil uygulama geliştirici, oyun geliştirici, veri tabanı yöneticisi, DevOps mühendisi, yazılım test mühendisi, gömülü sistemler geliştiricisi diye yine bir sürü rol var. Biz burada backend geliştirici olarak yer alıyoruz diyebiliriz. Windows'ta cmd yazdığımızda çıkan komut sistemi var ya, bizim yapacağımız programlar buna benzer programlar olacak. Yani arayüzü buna benzer olacak. Bizi sadece backend ilgilendiriyor. Sonrasında sunumumuz bitti. Sonraki konumuz algoritmaya giriş. Alttaki yazıyı aldırış etmeyin. Öyleyse sonraki konumuza geçelim.